Bugün Türkiye'de hatırı sayılır bir kesim yurt dışına çıkmak istiyor. Fakat neden diye sorulduğu zaman kimisi özgürlük, kimisi daha çok para kazanmak, kimisi ise yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Peki herkes için yurt dışına çıkma fikri uygun mu? Her yurt dışına çıkan gerçekten mutlu olabiliyor mu? Yurt dışında hayat söylenildiği kadar toz pembe mi? Herkes neden yurt dışına çıkılması gerektiğini konuşuyor. Bugün yurt dışına kimler çıkmamalı sorusuna net cevaplar veriyoruz. Bu videoyu izledikten sonra evet ya yurt dışına çıkmak bana göre değilmiş de diyebilirsin. Ya da tam tersi evet yurt dışına çıkmalıyım, planları artık hızlandırmalıyım da diyebilirsin. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün yine Münih'in farklı bir bölgesindeyiz. Gerçekten çok tatlı bir yer burası. Ördek yavruları vesaire her yerde. Hatta az önce bir ördek yavrusunun balık yakaladığını falan çektik. Yani şehrin merkezindeyiz bu arada. Burada bunları görmek bence müthiş bir şey. Biliyorsunuz beni tanımayanlar için kısaca özetlemem gerekirse yaklaşık 4,5 senedir ben Almanya'da yaşıyorum arkadaşlar. Buraya yüksek lisans öğrencisi olarak geldim. Efendime söyleyeyim. Sonrasında burada iş buldum vesaire. 3 eyalette yaşadım. Yaklaşık 2,5 senedir burada tam zamanlı bir işte çalışmaktayım. Yani hatırı sayılır bir tecrübemin olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte videonun başında bahsettiğim gibi aslında kimler yurt dışına gelmemeli sorusuna cevap arayacağız. Çünkü şunu görüyorum. Yurt dışına gelen herkes mutlu olamıyor. Ya da nice hayallerle, heyecanlarla, hırslarla gelenler 1 sene sonra, 2 sene sonra geri dönüyorlar. Yani aslında madalyonun bir görünmeyen yüzü de var. Ben Almanya'da yaşadığım için Almanya çerçevesinde bu örnekleri vereceğim. Ama bence genel olarak yurt dışı olarak da bu videoyu düşünebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoyu beğenerek bu videoyu beğendiğinizi bana gösterebilirsiniz. Böylece bu tarz içerikleri üretmeye devam edebilirim. Instagram'da çok aktifiz. Telegram'da 1000 kişilik bir grubumuz var. Bütün linkler aşağıda. Lafı hiç uzatmıyorum ve videoya geçiyorum. 1 numaralı maddemiz. Ders çalışmak. Çok klasik gelebilir arkadaşlar ama size şunu net olarak söyleyeyim. Almanya'da master yapmış birisi olarak size şunu net olarak söylüyorum. Türk eğitim sistemi ile Alman eğitim sistemi elma ile armut gibi. Tamamen başka. Ben bölümümü Türkiye'de birincilikle bitirmiş bir insan olarak size şunu söylüyorum. Türkiye'de başarılı bir öğrenciydim. Almanya'da ortalama bir öğrenciydim. Çünkü burada eğitim sistemi size nasıl anlatsam insanı sürekli çalışmaya yönlendiriyor. Burada bireysellik söz konusu ve siz kimse size söylemeden düzenli aralıklarla ders çalışmalısınız. Bazen saatlerce masa başında oturmalı ve bir konuyu anlamaya çalışmalısınız. Mesela benim gibi Türkiye'de bachelor yani lisans, Almanya'da yüksek lisans yapacaksanız bazı öğrendiğinizi sandıkları, varsaydıkları dersleri Türkiye'de öğrenmemiş olabiliyorsunuz. Ben bunu yaşadım mesela ve size öğretilen bilginin arka planını da birkaç adım geriye giderek de öğrenmeniz gerekiyor örneğin. Bunların hepsi emek istiyor. Ya da final haftası geldi. İşte 1 hafta öncesinden, 5 gün öncesinden, 2 gün öncesinden çalışırım, geçerim. Burada bu yok arkadaşlar. Düzenli aralıklarla mesela haftanın her gün olmasa bile 4 günü 5 günü falan böyle gerçekten birkaç saat böyle oturup ders çalışmak sizin için çok iyi olacaktır. Bu çok yeni bir istatistik değil arkadaşlar ama 2020'lerin başında olması gerekiyor. Böyle bir istatistik görmüştüm. Almanya'da okuyan üniversite öğrencileri, yabancı üniversite öğrencileri ne kadar başarılı diye bir istatistik vardı. Zaten en büyük grupları biliyorsunuz. En çok Hintliler var, Hindistan, sonra Çinliler var. Daha sonra Türkiye'den gelen insanlar, Türkler var. Bu 3 büyük grup arasında maalesef üniversiteyi bitirme oranı en düşük olan Türkiye'den gelenler olmuş. Her 3 kişiden birisi bitirebilmiş arkadaşlar. Bakın bu gerçekten çok yüksek ya da başka bir ifadeyle çok düşük bir oran. Bu rakam şu anda 2025 yılında ne kadardır bilmiyorum ama çok değiştiğini düşünmüyorum. Aslında istatistikler de bize burada üniversite okumanın zor olduğunu gösteriyor. Ama tabii ki bu sizin motivasyonunuzu kırmasın. Ben de buraya geldim. Tek başıma geldim. Aynı zorlukları yaşadım ve mezun oldum. Birçok arkadaşım da keza mezun oldu. Bunu başardı. Burada amacım size aslında gerçekleri göstermek. Geldik 2 numaraya arkadaşlar. Konfor alanı. Konfor alanını bırakamayanlar ya da özetleyebiliriz. Burada şöyle bir durum var. Dürüst olalım. Bazılarımız Türkiye'de gerçekten çok iyi olmayan, hatta belki birçoğumuz çok iyi olmayan bir hayat yaşıyor. Bu ne anlama geliyor? Alım gücümüz çok yüksek değil. Tam istediğimiz bir evde yaşayamıyoruz ya da yalnız başımıza eve çıkamıyoruz. İstediğimiz gibi seyahat edemiyoruz vesaire vesaire değil mi? Bir de Türkiye'de bir kesim var. Senden benden biraz daha iyi yaşıyor. İşte yaşadığı semt daha iyi. Biraz ailede de para var. Maddi güçleri fena değil falan. Türkiye serverında bu tarz insanlar kendilerini değerli hissediyorlar. Ama Almanya'ya ya da yurt dışına geldikleri zaman burada zaten ister istemez burada çarkın bir parçası olunca zaten herkesin alım gücü fena olmuyor ya. Burada o özelliklerini sanki kaybetmiş oluyorlar. Umarım demek istediğimi anlatabilmişimdir. Hayatınızda böyle insanlar vardır. Bu tarz insanlar için Türkiye bir konfor alanıdır ve buralara gelmek, yurt dışı, Almanya neresi olursa fark etmez. Bu fikir onlar için doğru bir fikir değil. Ve bu tarz insanların buraya geldiklerinde pek başarılı olamadıklarını gördüm. Konfor alanı derken şöyle de diyebiliriz. Mesela bir öğrenci ki ben de bir öğrenci olarak geldim. Aile evinde yaşarken her şey daha rahat oluyor değil mi? Mesela
mesela evi temizlemek zorunda değilsin. İşte yemek yapmak zorunda değilsin. Burada öyle değil ama. Burada gerçekten birçok şeyi koşturman gerekiyor. Burada tek başınıza karar almanız gerekiyor. Burada hatalar yapacaksınız. Ben de hatalar yaptım. Tecrübesizlikten oluyor. Problem değil. Bu hatalarla kendinizi geliştirmek, gerektiğinde yalnız kalmak. Bakın burada yalnızlık gerçekten çok büyük bir bence tema. Öyle söyleyeyim. Yalnızlıkla mücadele etmek. Yalnız kalmaktan korkmamak. Ben burada gerçekten yalnız kaldığım uzun zamanlar oldu. Bu zamanlar beni zayıflatmadı, aksine güçlendirdi. Çünkü o dönemleri kendime göre iyi geçirdiğimi düşünüyorum. Buraya gelenler buna hazırlıklı olarak gelmeli. Ben yalnız kalamam, aile konforunu terk edemem diyenler için yurt dışına çıkmak iyi bir fikir olmayabilir. 3 numara. Sadece para kazanmak için yurt dışına çıkmak isteyenler. Bu fikre sahip olan arkadaşlarımız için de yurt dışına çıkmak, özellikle Avrupa'yı düşünüyorsanız bence bu şekilde söyleyebiliriz, hayal kırıklığı yaratabilir. Neden bunu diyorum? Almanya, Avrupa'nın en büyük ekonomisi. Dünyanın ABD ve Çin'den sonraki ikisi çok çok büyük ekonomiler. Dünyanın en büyük 3. ekonomisi. Böyle bir ülkede para kazanmak çok güzel, çok kıymetli. Euro kazanmak harika. Tabii ki Türkiye ile kıyaslanamayacak bir alım gücünüz oluyor. Bütün bunların hepsi cepte. Ama sizin buradan kastınız, ne bileyim mesela Dubai'deki o lüks ortamı biliyorsun. Ya da Amerika'nın bazı kesimlerinde yaşanan o, yani bence artık görgüsüzlük olan o lüks ortamı biliyorsun. O tema burada yok arkadaşlar. Burada bir düzen var, tamam mı? Devlet sana şu garantiyi veriyor. Sen insan onuruna yakışır şekilde belirli bir seviyenin üstünde kesinlikle para kazanacaksın. Burada çarkın bir parçası olan herkes öyle ya da böyle hayat şartlarını iyileştiriyor. Bizim neslimiz için şu an Türkiye'de sınıf atlamak imkansız. Yani bizim ebeveynlerimizin ebeveynleri daha kötü durumdaydı. Bizim ebeveynlerimiz şartlarını iyileştirdiler. Ama bizim onların durumundan daha iyi bir duruma sahip olmamız Türkiye'de şu anda çok zor. Hatta birçok araştırma da bunu söylüyor. Bu benim sadece gözlemim değil. Bu şekilde mesela sırf buraya gelerek bile biraz sınıf atlamış gibi oluyorsunuz. Evet, bunlar tatlı şeyler ama burada ne bileyim böyle o bahsettiğim lüks ortamı yok arkadaşlar. Bir de şu bana çok sığ bir düşünce geliyor. İşte ben Almanya'ya geleyim, her sene son çıkan iPhone'u alayım mesela. Yok ya, bu olmuyor. Zaten şunu da görüyorsun. Mesela Almanlar hepsi ne bileyim Porsche'ye binmiyor. Atıyorum yani. Herkese böyle süper arabalar yok. Birçok insanda Volkswagen var, işte Polo, Golf mesela ya da Opel var. Buradaki lüks kavramı başka, ya da kıyafetlere falan baktığımız zaman Almanlar salaş rahat giyiniyorlar yani. Orta Doğu toplumları genelde gariban olduğu için parayı bulan bir Orta Doğulu altın musluklardan altın kaplamalı klozete kadar her şeyi yapıyor. Ben şu an ne anlatıyorum? Buradan Trump'ın Orta Doğu ziyaretine bağlıyoruz. Yani burada o bahsettiğim tırnak içerisindeki o görgüsüzlük ortamı yok. Bazen trenle mesela seyahat ederken yanınıza gerçekten çok zengin birisi oturabilir. Siz onun zengin olduğunu fark etmeyebilirsiniz. Ben bu ortamı daha çok beğeniyorum. Geldik 4 numaraya arkadaşlar. Dil öğrenmek istemeyenler. Yurt dışı demek aslında yeni bir dil öğrenmek demektir. Ben şunu görüyorum. Bazı insanlar yurt dışına bir geleyim de hani kervan yolda düzülür kafasıyla hareket ediyor. Motivasyonuna baktığım zaman hiçbir dil öğrenme motivasyonu görmüyorum. Böyle bir insan için yurt dışına çıkmak sadece tatil yapmak gibi bir şey olacaktır arkadaşlar. Çünkü dil öğrenmek aslında sadece bir kelimenin çevirisini öğrenmek demek değildir. Bunu başka diller konuşabilen arkadaşlarım bana hak verecektir. Dil öğrenirken aslında öğrendiğiniz dilin kültürünü, o ülkenin kültürünü, yaşantısını da öğrenirsiniz. Mesela Almanya'ya ben gelmeden önce Türkiye'ye göre toprak büyüklüğü Türkiye'nin yarısı kadar falan olduğu için daha kültürel olarak homojen düşünürdüm. Ama bugün içerisinde olduğum ülkenin bayağı heterojen olduğunu görüyorum. Bunları öğrenmek hep dille oluyor. Ayrıca sırf İngilizceyle bir yere kadar gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu sosyal yaşamdan iş yaşamına kadar böyle. Sosyal hayatta İngilizceyle evet arkadaş kurabilirsiniz. Türkçeyle bile arkadaşlıklar bulabilirsiniz, kurabilirsiniz Almanya'da ya da yurt dışında. Fakat o ülkenin ana dilini, yerel dilini konuşursanız işte o zaman sizin alanınız, network'ünüz böyle genişler. Hem yeni insanlarla daha rahat iletişim kurarsınız, iş dünyasına daha hızlı girebilirsiniz, daha fazla yere başvurabilirsiniz. Bugün aslında Almanya'da temel olarak böyle bir durum söz konusu zaten. Buraya geldin, üniversite okudun, bitirdin. Çok güzel. İngilizce iş yapan şirketler var. Almanca bilirsen belki başvuracağın İlan sayısı 10'a falan katlanır. Ben sana öyle söyleyeyim. Dolayısıyla dil bilmek çok ama çok önemli. Ben dil öğrenmek istemiyorum, buna motivasyonum yok diyen birisi için yurt dışı yani çok iyi bir fikir olmayabilir. Geldik 5 numaraya arkadaşlar, bahane üretenler. Aslında bu konuya biraz değinmiş olduk ama bunu yine de ayrı bir maddede vurgulamak istedim. Almanya'da, yurt dışında yeni bir hayat kurmak isteyen, burada üniversite okumak isteyen, para kazanmak isteyen, yeni bir başlangıç yapmak isteyen, kim olursa olsun yalnızlıkla karşılaşıyor. Yalnızlık gerçekten düşünülenden bence daha zor bir durum. Özellikle kalabalık bir aileden falan da geliyorsanız. Bu noktada motivasyon içinizden gelmeli. Yani şunu demelisiniz. Evet, ben buraya geldim. Başarılı olacağım. Bana güveniyor ailem.
ya da işte ben kendime güveniyorum. Bu işi bitireceğim. Ben bunu yapabilirim. Ya başarı için bu şart arkadaşlar, size öyle söyleyeyim. Çünkü burada hiç kimse size kalk oğlum, kalk kızım, ders çalış demeyecek ya da kahvaltın hazır demeyecek. İş konusunda kimse size çok fazla yardımcı olmayacaktır. Yine siz kendiniz araştırmalısınız. Bütün bunları yapabilecek motivasyona içten sahip olmalısınız arkadaşlar. Yani yurt dışına gelmek aslında bir başlangıç. İnsanlar Türkiye'den yurt dışına çıkayım, uçak oraya insin, tamam bitti gibi düşünebiliyor. Aslında bence tam tersi. Her şey yeni başlamış oluyor orada. Bu zorluklara hazırlıklı olan bir insan ancak burada başarılı olabiliyor. O yüzden zaten yurt dışında bir iş bulmak ya da burada üniversite okumak, düzen kurmak bu yüzden bu kadar kıymetli oluyor. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Yurt dışı ya da Almanya'da diyebiliriz. Emek isteyen bir süreç. Bu süreçte aslında hepimizin ödemesi gereken bazı bedeller var. Peki siz bu bedelleri ödemeye hazır mısınız? Sizce yurt dışına çıkmak sizin için uygun mu? Yoksa onun yerine Türkiye'de kalayım, burada mücadele edeyim mi diyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Ben Emre. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.